bağırıyor ya. Anam anam kriminal anam. Anam. Allah belanızı versin sizin ya. Anam kesmiş şu kadını. Kadını kesmiş ya. Yani bir nevi de kendi katilini doğurmuş, yetiştirmiş. 28 yaşına getirmiş. O katil de annesini vahşice katletmiş Bağcılar'da. Kendisi de ömür boyu cezaevinde. Tabi yasalar değişmezse. Geçtik. İntihar mı? Yok, internette mi yazıyor? Bir şey yazıyor. Kalp yetmezliği, akut, tetkik. Onlar eskiden öyle yazıyordu da şimdi hep doğal ölüm yazıyor hepsinde. Mesela değişik bir şey yazıyor muydu burada? Yok, çok Kalp yetmezliği, multibo, kordiol, artant, kordiol falan, solunum. Hepsi yaşlılıktan gelmiş. Bak şuradan sonra zaten görürsün hep doğal ölüm. Ha, yazıyor. doğal ölüm, doğal ölüm. Kalp yetmezliği. Sinan Atik YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. O vahim olayın tekrar hatırlanmak gibi olmasın ama o annemizin kabrine geldik. Olayı şöyle özetlemek gerekirse de bu korkunç cinayet İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 25 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşti. Tabi gündeme de düştüğü için birçoğunuzun da bilgisi var. Ali Sayan'ın maddenin etkisiyle annesine evde önce uzuvlarını kesip ve boğazını kesip, hatta öyle bir görüntüsü var ki kafasını da balkondan aşağı atıyor. O maddenin vermiş olduğu etkiyle böyle bir cinayet işliyor annesine karşı. Ali Sayan 28 yaşındaydı. Annesi Havva Sayan da 58 yaşındaydı olayın olduğu gün. Annesinin kafasını çevredeki insanlara gösterdikten sonra balkondan aşağı atıyor. Hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Ali Sayan yargılanmasına devam ediyor. Ama mahkeme sonucunda da müebbet cezaya mahkum oluyor oğlu, Havva Sayan'ın oğlu. Mahkemeye çıktığında da ilk duruşmada yaşananları hatırlamadığını söylüyor ve bazı mağduriyet hikayeleri anlatmış. Mesela olayları hep içine atıyormuş, kimseyle konuşmuyormuş. Zaten küçük yaştan beri de antidepresan kullanıyormuş. Ne olduysa son bir senede olmuş. Mahkemedeki açıklamasında da hastanede yattım, uyuşturucu bağımlısıyım. Hemen hemen bütün uyuşturucuyu kullanıyordum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum demiş. Çevresinden de tanıdığımız biri de ilk gittiğinde teslim oldu. Yani ilk cezaevine girdiğinde bile orada annem neden gelmiyor demiş. Orada bile daha haberi yoktu. Sonra cezaevinde televizyondan öğrenmiş bu yaptığı olayı. Maddenin vermiş olduğu etki işte arkadaşlar. Tabii sosyal hayatında da ne iş yapıyordu derseniz bu Ali Sayan 28 yaşındaki bu çocuk özel güvenlik görevlisiymiş. Çocukluğundan yani küçüklüğünden beri de birçok maddeyi kullanmış. Tabii ki annesine de o maddenin vermiş olduğu etkiyle büyük ihtimalle parasal sıkıntıdan dolayı alamıyordu. Annesine sardı. Sonra buldu, içti. O psikolojiyle o kafaya taktı tabii kadını, bence tahmin yürütüyorum, tamamen iddia. Maddeyi de içti. Kafada kaldı, hani sen bana niye vermiyorsun gibisinden para. Tuttu annesini
öldürdü. Türkiye'de gün geçmiyor ki her dakika, her gün farklı farklı bu tarz olaylar, eş cinayeti, çocuk cinayeti, anne baba derken herkes birbirini artık vurmaya başladı. Zaten bilmeyenler için söylüyorum, Bağcılar İstanbul'un böyle en yaşanılmaz mahallelerinden ilk üçe rahat girer. Sürekli yokluk, yoksul ve cahil, geri kalmış, varoş bir mahalle diyebiliriz. Herkes birbirini vurur eder, hırsızlık diz boyu. Yani şu motorunu rahatça oraya bırakamazsın. Sabah bulamazsın. Öyle bir mahalle. Hani hep derim ya, bazı kesim var hayattan beklentisi olmayanlar, böyle 10-15 tane çocuk yapıp sokağa atarlar. Kimisi cezaevine girer, kimisi işte hırsızlık, kimisi torba tutar falan. Bu bahsettiğim bu kesimin çoğunlukla oturduğu bir mahalledir Bağcılar. İstanbul'un Bağcılar ilçesi. O yüzden de sürekli bir olay olur. Herkes birbirini vurur. Polis vururlar, bekçi vururlar, işte taciz, tecavüz, her şey vardır. Bağcılar'da oturan varsa da onaylar zaten beni. Burası mezarlık. Hemen şu yan yol. Sese bakın. Eğitemezsin. Hiçbir konuda hiçbir şekilde eğitilmez. %75'i. Bu ülkenin %75'i hiçbir konuda eğitilmez. O yüzden fazla can sıkmayın. Burada da 89-16. İki tane çocukları da, ikisi de bir gün yaşamış, 23'ü 6 ay yaşamış. Bakın. Gel bakalım. Şundan yesene. Bundan. Bu güzel, bunu ye. Tadını bilmiyorsun değil mi ha? Aferin. Aferin.
Gel sen de ye. Gel. Gel. Geliyor. Gel, çok sert. Git diyor ona. Şu çete liderleri. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Güzel de bir video gelecek, sürprizim var. Değişik bir format. Hep içinizi belki sıkmışımdır bugüne kadar ama yeni gelecek videolarla güzel, eğlenceli ve çok ferah bir vakit geçireceğiz. Görüşürüz. Abone olup beğeni atmayı unutmazsanız da sevinirim. Hoşça kalın. Buraya kadar izleyen herkese de selamlarımı yolluyorum.